Değerli JSA üyeleri, misafirlerimiz, hoş geldiniz diyoruz. JSA Startup'ın ödüllü programı Trend Topics Talks'un 17.sindeyiz. 17. Değiştiriyoruz bu akşam. Konuğumuz Sayın Faruk Şener. Kendisi bu akşam satış ve bayi yönetimi danışmanı titriyle bizimle beraber. Ama çok yönlü olduğunu ben şahsen biliyorum. O yüzden çok güzel bir oturum gerçekleştireceğiz bence. Kendisi bize bilgi dolu bir sunum yapacak. Sorularımızı yanıtlayacak. Zaten girişte de gördüğümüz gibi konu konuyu açacak bence ve çok keyifli bir oturum olacağına ben eminim. Ben kısaca bir kendimi tanıtayım. Daha sonra soru sorarken siz de kendinizi tanıtırsanız seviniriz. Tek tek şimdi almayalım ama soru soracağınız zaman kendinizi tanıtabilirsiniz. Girişiminiz, işiniz, mesleğinizle alakalı küçük bir network çalışması da olmuş olur. Ben Deniz Erecek, JSI Startup kurucu üyesiyim. Aynı zamanda 2025 dönem saymanı olarak görev yapıyorum. Özel bir hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada dış ticaret departmanının başındayım. Dış ticaret direktörü olarak çalışıyorum. Dolayısıyla aslında bu akşam bir araya gelmemiz birazcık benim kendi sorularım vardı. Onları sormak için aslında ne kadar da güzel olur Faruk Bey'le konuşsak derken yaklaşık sanıyorum şu an kaç kişiyiz? 16-17 kişiyiz galiba. Tam herkesi göremiyorum şu an listeyi ama dolayısıyla bence çok güzel bir oturum olacak. Ethem Başkanımız açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra tekrar onunla kapanışta konuşuruz. Ben sözü çok fazla uzatmadan Faruk Bey'e devrediyorum. Sorularınız olduğunda interaktif bir oturum da yapabiliriz. Sorularınız olduğunda sorabilirsiniz ya da sonunda da sorabilirsiniz. Keyifli bir akşam diliyorum. Faruk Bey sizdeyiz. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz Deniz Hanım'la LinkedIn'de bir bağlantı kurduk ve sonra böyle bir talepte bulundu. Ben de memnuniyetle katılırım dedim. Konuyu belirlerken de işte JCI ve genç girişimci ihracat bağlamında konuştuğu için ben ihracata bağlayan bir içerik oluşturdum aslında. Ama genel olarak konuşmak istediğimiz şey pazarlama, pazarlama stratejisi ve bunun ihracatta nasıl kullanılacağı. Bunu anlatmaya çalışacağım size. Bu konudaki görüşlerimi paylaşacağım daha doğrusu. Ama şunu paylaşayım. Ben ihracatçı değilim. Yani ihracat profesyoneli olmadım. Ben hep yurt içi satış pazarlamada çalıştım. Bütün 30 yıla yakın çalışma hayatım boyunca. İhracatla bağlantım daha çok danışmanlık yaptığım firmalarda oldu. Oralarda işin içine, bazı yerlerde işin içine girmek durumunda kaldım. Müdahale etmek durumunda kaldım. Ve biraz gözlem yaptım, biraz kafa yordum, biraz merak sardım. Bu işi yapan arkadaşlarla tanıştık, tanışmaya çalıştım. Onlarla istişare ettim. Yani bu işler nasıl oluyor, nasıl yürütülüyor şeklinde. Ve belli fikirler oluşmaya başladı. İşte bu konuda Yaman Koç Hoca'nın kitapları vardır. Yani bu ihracat istihbaratı konusunda. Onları çok biraz çalıştım onları üzerine, öyle diyeyim. Bu ihracat istihbaratı konusunda büyük bir şey verdi bana, büyük bir vizyon verdi. Gerçi şüphelerim de vardı o şeyle ilgili. Dolayısıyla buradan yola çıkarak ben yani bu iş şunu gördüm. Yani bu iş Türkiye'de çok ezbere yapılıyor. Çok ezber çözümlerle yürüyor. Yani çoğu işte olduğu gibi aslında çok şaşırmadım diyebilirim. Daha çok operasyonel gözlerle bakılıyor ve stratejik bir ihracat yapılmıyor ya da bir strateji ihracatta çok kullanılmadığını fark ettim. Onu söyleyebilirim. Şimdi ben aslında yani kendimi pazarlama danışmanı olarak görüyorum. Birazdan birkaç şey göstereceğim. Bayi yönetimi ve bayi yapılanması konusunda öne çıktım. Beni öyle tanıdı piyasa aslında. Çünkü ilk 13 yıl önce başladım ben danışmanlığa. Bir de benim bütün çalışma hayatım, aktif çalışma hayatım hep bayilik sistemlerinde geçti. Satış ve pazarlama bölümlerinde çalıştım. Onun getirdiği bir şeyle ben bayi yönetimi, bayi yapılanması üzerine içerikler ürettim. Düzenli içerikler ürettim. Yazdım, sunumlar hazırladım vesaire. Bunları paylaştım. Sonra bir baktım ki hep beni bu konuda arıyor firmalar. Ve bu konuda gayet iyi çalışmalar da yaptım bu arada. Yani sıfırdan bayi teşkilatları da kurdum. Ve sonuçta bir gün 2019-20'ye geldiğimde işte ben baktım ki bayi danışmanıyım. Ben pazarlama marka danışmanı olmaya çalışıyorum. Öyle kendimi göstermeye çalışırken bayi danışmanı. Peki dedim, bayi danışmanı olalım. Öyle kabul edelim. Ama yani bu arada şunu da fark ettim ki bu konuda başka kimse yok. Yani 2020'ye geldiğimde ben 7-8 yıl olmuş. Başka kimse bu konuya girmemiş, çalışmamış. Bir de bende büyük bir birikim oluştu bu arada. Yani danışmanlığın en güzel tarafı şudur. Onlarca sektör ve onlarca farklı şirkette çalışıyorsunuz.
bu konuları, uzmanlık alanınızı ve bu konuda derinleşiyorsunuz. Yani o bitmiyor. Sürekli bir şeyler öğreniyorsunuz. Sürekli geliştiriyoruz sizi. Bütün boyutlarıyla görüyorsunuz, tanıyorsunuz. Onun getirdiği bir birikim vardı. O 2020'den itibaren işte LinkedIn'deki şeyimi de değiştirdim. Yani o zaman pazarlama marka danışmanı yazarken işte satış bayi yönetim danışmanı diye değiştirdim ve buraya doğru yöneldik ve bugüne kadar da bu şekilde de gidiyoruz. Şimdi konumuza gelirsek, ben yine bir Ekran paylaşımı yapacaksınız sanırım. evet onu deniyorum da şimdi yapacağım. Bu Meets'te biraz ben zorlanıyorum bu işlerde. Bunda daha kolay oluyor da. Hı hı. Şimdi görüyoruz. Geldi galiba. Evet geldi. Tam ekran yapabilirsiniz belki sunumu. Şöyle oynadı mı? Evet, geçiyor sayfalar. Aha, şey yapıyor değil mi? Evet, sayfa Büyük geç. ekran yapacağım. Geldi mi büyük ekran? Şu an Tam gelmedi. ekran. Google'da büyük ekran için tekrardan screen share yapıp büyük ekranı seçmesi lazım. O biraz Şimdi nasıl? olabilir. Şimdi biz sizin slaytlarınızı da görüyoruz yan tarafta. Tam ekran görmüyoruz. Tamam. Peki böyle devam edelim. Bu online'da tam ekranda sıkıntı oluyor. Arkadaşlar ben İTÜ İşletme Mühendisliği mezunuyum. Yani ilk işim satışta başladı. NASAŞ'ta başladı. Sonra Aygaz, BP Gaz'da devam etti. İşte akaryakıt, madeni yağlar şirketlerinde de çalıştım. Ve 2012 yılında da danışmanlığa başladım ama danışmanlık kararı çok erken 30-32 yaşlarında aldığım bir karardı. Aygaz'dayken aldığım bir karardı. O zaman Yuan Borça bilenleriniz vardır. Onun kitapları ve eğitimiyle bu konuya merak sardım ben. Ve ben bu işi yapacağım demiştim o dönem. Şu an Güven Bey'le de marka danışmanlığı yapıyoruz. Yani onun marka danışmanları arasındayım. Proje bazlı olarak çalışıyoruz. Kendi adıma da bayilikle ilgili, satışla ilgili projeleri yürütüyorum. Ee, Yaptığım iş bu. Bayi kanalıyla büyüme danışmanlığı diye tarif ediyoruz. Hem yeni bayi yapılanması, bayi oluşturma, bayi yönetim sistemlerinin kuruluşu, bayi geliştirme faaliyetlerinin yapılması gibi konuları firmalarda uyguluyoruz. Yaklaşık 40-42 sektörde çalıştım. 50-55 firma oldu şu ana kadar çalıştım. Ciddi de şeyler oldu. Yani ciddi katkıda bulunduğumuz firmalar oldu. Yani büyümesini sağladığımız, bir tane bile bayisi yokken bugün birkaç yüz tane bayisi olan firmalar oldu. Onların işlerine o stratejik çözümleri bulma ya da sorunu nasıl çözeceğine ilişkin katkıyı koymada büyük katkım oldu benim oralarda. Şimdi şu tabloyu da göstereceğim. Bunu buradaki derdi bir şey değil ama pazarlama ile ilgili bir şey anlatabilmek için bunu paylaşıyorum sizinle. Şimdi ben kendi işimi, yani danışmanlık hizmetimi işte Türkiye'nin bayi yapılanması konusunda hizmet veren ilk ve tek danışmanlık firması olarak yapıyorum. Bu bir konumlandırma cümlesi aslında. Fakat dikkat ederseniz sarı alandaki işlerin hepsi, çalışmaların hepsi benim uzmanlık alanımın içerisindedir. Ben bunların hepsinde hizmet verebilecek durumdayım. Fakat kırmızı alan üzerinden hareket ediyorum. Yani kendimi lanse ettiğim, anlattığım, e, iş dünyasıyla iletişime geçtiğim alan kırmızı alan çünkü benim konumlanmam orası. Konumlama dediğimiz tam şey böyle bir şeydir. Bu Türkiye'de çok iyi anlaşılmıyor. Yani bir ürün ve hizmetle ilgili bunu kendiniz için de düşünebilirsiniz. Birçok özellik olabilir. Bakın vardır zaten. Fakat bu özelliklerden bir tanesi üzerine konumlama yaparsınız. Onu alırsınız, onu parlatırsınız, onu öne çıkarırsınız. Yani ışığı onun üstüne tutarsınız. Konumlama dediğimiz konu budur aslında. Yani mesela aklıma ilk geldi şimdi ekici lokum kıvamında peyniri duymuşsunuzdur. Aslında ekicinin o peynirin birçok özelliği vardır. Fakat bunu yapıldığı zaman lokum kıvamındaki özelliği üzerinden konumlanma tercih edilmiş. Yani kırmızı alanın içine lokum kıvamı yazılmış. Ve bu yönüyle iletişime geçilmiş ve başarılı olmuş. Yani bugün ekici dediğiniz zaman lokum kıvamı çoğunluğun aklına geliyor. Belki sizlerin de aklına geldi ama oturmuş durumda ve pazarda ilk 3-4 firmadan biri, yani insan verileri bize bunu gösteriyor.
O konumlandırma ya da o strateji oluşturan da zaten Güven Bey'di ama çok yani şeydir. Yani 20 yıla yakın oldu bu çalışmayı yapalım. Benim bir kitabım var. Güçlü Bayiler İnşa Etmek. İkinci baskıyı yaptık geçen yıl. Bu ikinci baskı ilk baskıdan sonra 10 yeni bölüm ekleyerek yaptığım bir baskı. Şeydir, geliştirilmiş bir baskı oldu. İkinci baskıyla beraber aslında benim içime tam sinen bir kitap oldu bu kitap. Bir tek şey vardı, yani yurt dışında bayi yapılanması ile ilgili bir bölüm aslında yazdım ama oraya koymadım. Biraz daha bekleyeyim dedim, birkaç proje yapayım dedim. Belki üçüncü baskıda böyle bir konuyu da gündeme getireceğim. İki kitapta da katkım var. Sol tarafta bir marka konseyi var. Bizim bir marka danışmanları derneğimizin yazdığı bir kitap da 10 sene oldu ama bu 2015-16'da yayınlandı. Sağdaki kitapta yine benim yayın evimin çıkardığı İtirazım Var kitabı. Bu tür kitaplar Amerika'da çok vardı. Türkçe'ye de çevrilmiştir onların bir kısmı. Ama burada Türkiye'deki eğitmen ve danışmanların, yani satış eğitmen ve danışmanlarının 49 soruyu üçer cevap ayırmıştı bize yayın evi. Üçer soru cevapladık burada. Benim de bir 3 soru cevabım var şeyde. 5 baskı yaptı. Oldukça ilgi gören, çok okunan kitaplardan birisi oldu ama iyi bir kitap oldu. Yani onu söyleyebilirim. Tamamen şeydir. Yani özgün Türkiye koşullarında Türkiye'de yetişmiş danışman ve eğitimcilerin yazdığı bir kitap durumunda. O yönüyle de önemli kitap. Burada benim yaptığım projelerden örnekler var. Sağ tarafta dikkat ederseniz hep bayi yönetimi, yeni bayi yapılanması ile ilgili konular ve bende ağırlıkta gider. Şu anda da devam ediyoruz zaten. Çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi burada ben bir pazarlamayla beraber yavaş yavaş ihracata da gireceğim. Fakat ondan önce şunu açıklamak istiyorum. Şu bilgiyi bir paylaşmak istedim sizinle. Erol Asaklı dediğimiz bir hocamız vardır bizim. O da yönetim danışmanıdır, strateji danışmanıdır. Erolazaklı.com ya da com.tr olarak bir web sitesi de var, blogu da var. Onu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Müthiş biridir yani şeyde. Çok özlü sözlerle strateji anlatır veya da yönetimle ilgili konuları anlatır. Farklı bir bakış açısı vardır. Fakat pazarlamada, yani Türkiye'de eksik olan şey biraz o stratejik bakış. Yani hangi işe girersek girelim yaşadığımız ya da gördüğümüz bir şey. Şimdi burada ben bunu bir okuyacağım müsaadenizle. Şöyle diyor Erol Hoca, nereye bakacağını bilen, hayata herkesin bakmadığı açılarla işin bütünü ve büyük resmi üzerinden bakar. Meselelerin merkezi ve kaynağını bulabilir. İşin başlangıç, kırılma veya dönüm noktalarını görebilir. İşi neresinden ele alacağını, hangi düğmelere basacağını, nereye vuracağını veya dokunacağını bilir. Herkesin çözülemez olarak gördüğü çok yönlü şeyleri farklı boyutlardan bakarak, görerek çözebilir. Başkalarını tarafından algılanamayan fırsat veya tehlikeleri algılayabilir. Nereden başlayacağını bilerek işe başlayabilir. Bunlar yöneticinin entelektüel derinliğini gösterir. İhtiyacımız olan tek şey nereye bakacağımızı bilmek, nereye ve nerelere bakacağımızı bilmek hayatı çözümlemektir. İşi kolaylaştırmaktır. Çaresi bütünsel bakmak ve sistematik akıl yürütmeyi öğrenmektir diyor. Ya bu her konuya uyarlanabilir. Ama yani bizim burada konumuz iş hayatı, ticaret, girişimcilik. Dolayısıyla burada da uygulanması gereken bir şey. Yani yani bu size bir şey ifade ediyor mu? Bir çağrışım yapıyor mu? Şu anda bilmiyorum ama şu bütünü görmek, o bütün içindeki parçaları yerli yerine oturtabilmek, ilişkilerini anlayabilmek, başkasının göremediği şeyi görebilmek dediğimiz şey o kadar önemlidir ki. Çok fark yaratıyor. Yani biz danışmanların farkı burada zaten. Bunu yapabildiğimiz için şeyiz. Yani firmaların baktığı yere biz de gidiyoruz, bakıyoruz ve biz başka bir şey görüyoruz orada. Ve diyoruz ki burada böyle bir şey var. Bunun böyle yapılması gerekiyor. Diyorlar ki, biz bunu hiç görmemiştik. Burada ama o bakış açısı. Yani tabii işletme körlüğü diye bir şey de var orada. Onu da kabul ediyorum ama bir de o arkada bir background var. Yani o stratejik bir background diyelim ya da bir bilgi ve birikim var. Onunla baktığınız zaman farklı bir şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Şimdi mesela benim ilk sorguladığım şeylerden biri buydu. Yani şimdi ihracatta ben mesela buna şu söyleyeceğim şey anladığımda bir kırılma oldu bende bu ihracat konusunda.
Herkes ihracatta müşterilerden bahsediyor, değil mi? Peki müşteri ne? Şimdi bu arada İngilizce'de 3 tane kavram var. Consumer, Customer ve Client. Bunu bilirsiniz. Şimdi bunlar hepsi aslında farklı müşteri tiplerini ifade ediyor. Peki bizim ihracattaki müşterimiz bunun hangisine giriyor? Bir bunu soralım. Consumer biliyorsunuz yani aslında tüketici. Yani tüketim yapan, anlık tüketim yapan. Bugün gidip çikolata alıyorsanız aslında consumer'sunuz siz orada o çikolatayı. Çünkü bir gün A markası alırsınız, ertesi gün B markası alırsınız. 3 gün sonra tekrar A'da alabilirsiniz ama bu böyle seyir eder. Yani bir istikrar yoktur. Customer biraz daha sürekli ve düzenli alışveriş yapan ya da ürünü tüketen müşteri tipi. Müşteridir o, tüketici değildir artık. Client ise daha özel bir müşteridir biliyorsunuz. İşte avukatlar, biz danışmanların biraz client'a girer. Ajansların mesela, reklam ajanslarının işi müşterileri biraz, çünkü orada daha sürekli ve daha çözüm odaklı ve bir sistem çözümü var. Yani bir ürün tüketimin ötesinde hizmetle bağlantılanmış bir iş vardır. Client böyle bir şeyi ifade ediyor. Peki ihracat bunlardan hangisine giriyor? Peki başka bir soru. Bayi nedir? Distribütör nedir? Toptancı nedir? Ve ithalatçı nedir? Şimdi ben kitabımda bu bayi, distribütör, toptancı kavramlarını çok detaylı bir şekilde açıklıyorum. Yani okursanız orada onları görürsünüz. Peki biz şeyde ihracatta çalıştığımız müşteriler kimdir, nedir? Bunlar bayi midir, distribütör müdür, toptancı mıdır? Ya da ithalatçı mıdır? Jargonda hep müşteri diye geçiyor ihracat müşterisi. Fakat ben anladım ki, şimdi bakın, bunların hepsi aslında bayi ya da distribütör, yani yurt dışında çalışılan şeyler. Çünkü biz buradan, bu bir ihracatın genelde var. Buradan Türkiye'den yabancı bir ülkeye bir mal satıyoruz. O malı alan adam bunu alıyor ve kendi ülkesinde satıyor, tekrar satıyor. Şimdi müşteri olabilmesi için onu alıp tüketmesi gerekir. Yani kendinde kullanması gerekir. Satmaması gerekir. Müşteri dediğimiz şey budur. Satıyorsa artık bir aracı kanaldır genel olarak. Yani dağıtım kanalı ya da aracı kanal durumuna gelir. Burada da 3 tane çeşit vardır. Ya bayidir, ya distribütördür, ya toptancıdır. Kastettiğimiz şey bu. Bayi nedir? Bayi son satıcıdır. Yani alır ve bir başka müşteriye satar. Distribütör nedir? Distribütör alır, altında bayilere satış yapar. Yani dağıtım yapar. Distribution'dan gelir. Toptancı ile distribütör genelde aynı anlamda kullanılır. Toptancı da altındaki kanallara dağıtım yapar. Fakat toptancı biraz daha yani karşılığı kuralsız çalışan demek, yani sözleşmesiz ve kuralsız çalışan. Orası da çok karıştırılan bir konu. Dolayısıyla aslında bizim yurt dışında ihracatçı firmalarımızın çoğunluğunun, yani ben bunun aksini pek görmedim. Şimdi, ya bayileri var, ya distribütörleri var ve toptancıları var. Eğer böyleyse, yani biz ihracat yapmayı konusunu yurt dışında bayi bulma, distribütör bulma ya da distribütör bunun yönetimi, yani bulma ve yönetimi bu kanalda satış olarak tanımlamamız gerekmez mi diye sordum. Bütün çıkış noktası böyleydi aslında şeyde. Bunu sorduktan sonra ben yani yurt içindeki, yani Türkiye özelinde, yani kendi çalıştığım alanın, yani bayi yönetimi, bayi yapılanmasını biz ihracatta kullanamaz mıyız diye sormaya da başladım. Yani çünkü orada bir metodoloji var ve güvenli bir metodolojidir o benim. Yani onu orada kullanamaz mıyız? Kullanılırsa nasıl olur? Bunu değerlendirmeye çalıştım. İhracatla ilgili sorular sormuştum. Bunu siz, yani ihracatçı arkadaşlarımız varsa bunu kendilerine de sorabilir. Yani kaç ülke ihracat yapıyoruz? İhracatın ülke bazlı oranı nedir? En çok ihracat yapılan ilk 5 ülke, ve bunun toplam içindeki oranı gibi. Şimdi burada biraz veri ve bilgiyle hareket ederek aslında kendi konumuzu bir tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bu soruları yaparken. Şimdi ben şöyle bakıyorum, bakın. Aslında Allah'tan bir trade map var. Bir gün trade map'i de öğrendim mesela bu araştırmalar sırasında. Ya bir ürünün bakıyor, kodunu merak ederek böyle denemeler yapardım. Şunun şeyi neymiş acaba? Dünyadaki ithalat hacmi neymiş mesela diyorsunuz. 50 milyar dolar çıkıyor mesela. 100 milyar dolar çıkıyor. Müthiş. Yani bizim zaten yaklaşık, işte şimdi herhalde 1 trilyon dolar milli gelirimiz de.
yani büyük rakamlardan bahsediyor. Şimdi biz Türkiye olarak bu kadar büyük, yani firma olarak, yani çalıştığımız firma olarak bu kadar büyük pazarın içerisinde ne kadarlık ihracat yapıyoruz abi? Bakıyorsunuz 5 milyon dolar, 10 milyon dolar. Yani dibinin dibi. Ben size söyleyeyim. Yani benim kanaatim. Hani bu yani şimdi bu başarı mıdır? Başarılı. Bunu ihmal edemeyiz. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Ama yeterli değil. Bunun buradan çıkması gerekiyor bu ülkenin. Şeye baktım tekrar. TradeMap'ta Türkiye'nin en çok ihraç yaptığı ürünlere baktım. Ham maddeler, madenler, tekstil ürünleri vesaire vesaire. Yani ve ucuz ürünler. Şeye bakıyorsunuz, bir gün halı işte Türkiye birinci dediler. Hakikaten bir baktım, merak ettim. Hakikaten birinci sırada şey. Sonra tabii değişti o son zamanlarda, Mısır'a falan kaptırdık son birkaç yıldır da. Ama ve en çok da Antep'ten çıkıyor. Peki fiyatına bakıyorsunuz, 1 dolar 2 dolar gibi fiyatlar. Tamamen hamallığına yapılan işler aslında bunlar. Ve bunlar böyle bir yine şeydir, küçümsemek için söylemiyorum ama bir başarı, ama abi yani bu mu yani hakkı bu işin diye soruyorum ben de yani. Bu böyle olmamalı. Daha iyisi olabilir. İşte orada ne eksik? Orada strateji eksik. Sadece operasyonel bakıldığı için, ya da şöyle söyleyeyim ben size. Trade, commercial ve business arasındaki farkları merak ettiniz mi hiç? Bir gün ben merak ettim bunu. Niye trade var, niye commercial var İngilizce'de? Benim İngilizcem çok kuvvetli değildir bu arada, yani belli bir düzeyde. Ve sonra business'ı koydum. Ve İngilizce'de siteleri var. Böyle mesela what is the difference between of trade and commercial yazdığınız zaman çıkan siteler var. Bunların açıklayan, hakikaten birbirine yakın kavramların farklılıklarının ne olduğunu açıklayan İngilizce siteler var. What is the difference between diye bir site bile vardı yani. .com olan bir site bile vardı. Buna bakarak yani İngiliz dilindeki o ayrışmayı nerelerde olduğunu anlamaya çalıştım. Ve gördüğüm şu oldu. Yani trade aslında İngilizce'de basit ticaret olarak tanımlanıyor. Yani karşılığı nedir? Bir bakkalın yaptığı ticaret. Yani alıyorsun, paranı veriyorsun, malını veriyorsun. Karşılıklı böyle basit bir ticaret. Commercial'a baktığınız zaman biraz daha kompleks bir ticaretten bahsediyoruz. Ben onun mesela depo var, lojistik var artık, tamam mı? Stok yönetimi var, dağıtım var. Böyle bir giriyor orada. Yani o tanımın içinde bunu gördüm. Bu da aslında bir distribütörün işi. Yani biraz daha kapsamlı bir şey. Fakat bir sanayici firma yapması gereken iş business. Fakat Türkiye'de sanayici firmaların yaptığı iş trade. Ben size söyleyeyim. Bugün işte 40-50-60 tane firmayla çalışıyorum, görüyorum. Bir de gözlem yaptığımız yerler de var. O business aşamasına bu Türkiye bir türlü gelemedi yani. Hepsini kastetmiyorum, çoğunluğunu kastediyorum. Tabii bu iş çok başarılı olan firmalar da var. Yani onu ihmal etmiyoruz da. O da ilk 500, ilk 1000. Geri 3 milyon tane firma var Türkiye'de. Böyle bir sorun var şeyde. Yani bu işletmecilik bilgisi, kültürü anlamında özellikle strateji. Yani üstünde duracağım. Hatta şurada kitap hazırladım. Birazdan size onu tavsiye edeceğim. Kitap okunması konusunda tavsiyede bulunacağım size. Bu konularda sıkıntılarımız devam ediyor. Yeterli değil. Şeye gelince az önce, yani 50 milyar dolarlık bir piyasada 5-10 milyon dolarlık ihracat yapan bir firma, ben size söyleyeyim, o dünyada o pazarın çer çöpüyle uğraşıyor demektir. Yani lüzumsuz ya. Çünkü Türkiye'de de böyle. Her pazarın bir çer çöp kısmı vardır yani. Lüzumsuz işler, küçük işler, riskli işler döndüğü kısımlar vardır. Zayıfsa firma buralarla uğraşır. Güçlendikçe daha iddialı müşteriler, daha iddialı işlere doğru bir yükseliş içerisine girebilir. Böyle bir eğilim var. Dolayısıyla burada iddia. Yani daha iddialı olmak gerekiyor. Yani bu yaptığımız işlerde, ihracatta da böyle. Yine Erol Azaklı'dan bir paylaşım yapacağım burada. Bağlantılama yeteneği demiş. Yine kritik bir konu. Yönetenler arasındaki esas entelektüel bakış farkıdır. Sebeplerle sonucu, başlangıçla sonu, parçalarla bütünü, görünenle görünmeyenleri, içeriğiyle dışarıyı, bugünle geleceği, olanla olası olanları entegre okumaya, algılamaya ve yorumlamaya yarar. Yolu stratejik düşünmekten, kafa yormaktan ve stratejik akıl üretmekten geçer ya da almaktan geçer. Şimdi bu işte bizde pek yok. Daha doğrusu Doğu topluluğu. Bu arada Çin'de de yok bu arada. Onu da söyleyeyim.
Yani çip firmalarında da yok. Ben geçen birkaç gün, çok olmadı yani bir hafta içinde okuduğum bir şey. LinkedIn'de okudum hatta. Bir arkadaş şey almış, BYD almış. Yani BYD elektrikli otomobil. Ve bir küçük kaza yapmış yani şeyden. Tabii servise götürüyorlar. Parça yok. 2 ay sonra gelecek. O arada çalışamayacak. Otomobil çalışılabilecek durumda değil vesaire. Bundan dert yanıyor ve Çinler satış odaklı böyle bitirmişti. Yani Çinliler satış odaklı. Satış sonrası hizmetleri hiç önemsememişler gibi bir şey yapmışlar. Ben bunu farklı bir alanda danışmanlık yaptığım bir firmada gözledim. Otomatik dümenleme alanında çalışan bir firmaydı. Çinli bir firmanın distribütörlüğünü yapıyordu. Elya Elektronik diye, Elya Teknoloji diye bir firmaydı. Şey, Hakan işte kurucusu, Ankara'da o da. Hakan Türkiye distribütör olarak başlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Hakan da yani harita mühendisi, GPS sistemleri konularında şirketlerde 30 yıla yakın çalışmış. Yani satış müdürlüğü, genel müdürlüğü yapmış. Ve alanında çok deneyimli ve çok tecrübeli bir arkadaş. Çok da teknik de bir arkadaş. Almış. En son benimle buluştuğunda Güneydoğu distribütörüydü sadece. Çünkü Çinli firma önüne gelene Türkiye'de distribütörlük vermiş. Yani Hakan'a yaptığı anlaşmayı hiç dikkate bile almadan cebinize 50 bin dolar koyun, Çin'e gidin, Türkiye distribütörlüğü alıyorsunuz. Öyle anlatmıştı Hakan. Hakikaten de öyle yani 4-5 tane Türkiye'yi bölmüş. En son Güneydoğu Hakan'da kalmıştı ki çok da önemli bir bölgeydi. Traktör sayısının çok olduğu bir bölgeydi. Biz şey yapmadı. Fakat Hakan o sıkıntılardan sonra biz kendimiz üretelim demişti ve yaptılar da. Geçen yıl lansmanını yaptık. O Traxxam markasıyla yapıldı. Tabii orada yine parçalar şunlar bunlar Çin'den geliyor ama işin o beyin kısmı bir yazılım teknolojisinin olduğu bir yer var. Hakan'ın mühendis arkadaşı Aselsan'dan emekli arkadaşı var. Elektronikçi bunlar yazılımcı. Onlarla birlikte yapmışlardı. O işi becerdiler. Şu an o süreç devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. İşte onların bayağı yapılanmasını yaptık. O bir taraftan devam eden bir şey. Ben orada gördüm yani. Daha sonra ki süreçte de e, gözleme şansım oldu. O Çinlerle bir araya geldik vesaire vesaire. Ya yani hiçbir strateji yok adamlarda. Amerikalılar öyle yapmaz. Yani İngilizler de yapmaz. Yani bu Anglo-Sakson ekibi ve aklı ve Avrupa aklı böyle bir şey yapmaz. Yani önce oyunu kurar, sistemi kurar, ondan sonra çalışmaya devam ederler. Fakat onlar tamamen satış odaklı işler yaptılar ve bu işi orada da en iyi distribütör Hakan'dı. Hakan bıraktıktan sonra da çok büyük sorunlar yaşadılar. Yani diğer distribütörlerle de sorunlar yaşadılar vesaire. Çünkü altyapısı olmayan ekiplerle, bayiliklerle iş yapmaya kalkmışlardı. Dolayısıyla arkadaşlar yine Erol Azaklı'nın bir sözüyle burada bağlayıp devam edeceğim ben. Önce karargahta sonra cephede. Tamamlayıcı ardışık adımlarla oynanan, stratejik rekabet oyunlarında iyi oyun okuyan, iyi takım kuran, iyi oyun kuran ve iyi oynayanlar kazanır. Başta beynini yormayan, boşa bedenini yorar, başarıyı bedensel ve bireysel çabalara bağlar ve hep niye olmuyor diye ağlar. Yani şu yolda kervan düzülür var ya değil mi? Yani bu böyle şeyler de hep bizde vardır mesela yani kervanı yolda düzelim diye. Ya düzülüyor ama belki şansa tesadüfe. Rekabetçi bir alanda bu kervanı yolda düzemiyorsunuz arkadaşım. Bu tür şeylerin oyunu bozan yer rekabettir. Rekabet varsa aklı devreye sokmanız gerekiyor. Bu stratejik rekabet okumasını devreye sokmanız gerekiyor. Yoksa başarılı olma şansınız yok. Eğer oluyor. Şimdi yavaşça pazarlamaya bir giriş yapalım. Şimdi meşhur pazarlamanın 4P'sini hepiniz bilirsiniz. Duymuşsunuzdur. Product, Price, Promotion, Place. Ben buraya donuk pazarlama derim biliyor musunuz? Yani donmuş pazarlama. Böyle anlatıldığı zaman çok donuk yaklaşılıyor. Bu işin temelidir. ABC'sidir. Buradan strateji geliştirilir mi? Geliştirilir. Rekabetçi olmayan bir yerde geliştirilir. Mesela Hakan için Traxxam'da yaptığımız çalışmada ben stratejiyi üstüne kurdum. Satış sonrası hizmetler üzerine kurdum. Çünkü product'ta yok. Yani bütün rakip markalar arasında bir farklılık, bir ayrışma yok. Hepsi aynı. Aynı özelliklerdeler. Otomatik dümenleme bu arada kısaca traktörü kuruyorsunuz. Otomatik olarak o tarlada sürüm yapıyor. Şoför çalışmıyor. Şoför oturuyor ama direksiyonu bile tutmuyor.
sıfır hatayla o şeyi gidiyor geliyor. Büyük katkısı var. Ya 1000 dekarlık bir buğday üreticisi şey yapıyor. Bunu kullandığında nasıl diyeyim ya? Ya 200 bin lira ödüyorsa işte 500 bin lira tasarruf sağlıyordu. Öyle bir şey hesaplamıştık. Yani böyle bir faydası var. Katkıları var. Price 3 aşağı 5 yukarı aynı. Tamam mı? Diğer iki şeyin çok önemi yok. Fakat şu vardı. Yani otomatik dümenleme işi tarlada çalışmaya başladıkları an ki işte harman zamanı çalışır biliyorsunuz. Sezonluktur. İşte tarlanın sürülmesi mevsimi vardır. 24 saat neredeyse çalışıyor çiftçi. Ve bir sorun çıktığı zaman ki tarlada çıkıyor bu sorun. Aktif olarak oraya gidilip servis verilmesi gerekiyor ve doğru servis verilmesi gerekiyor. Problemin çözülmesi gerekiyor. Bu konuda Hakan ve ekibi çok güçlüydü. Ve ben diğer rakiplerde de bu zayıftı. Onları gözledik tabii. Çalıştık, baktık. Ve bunun üstüne kurduk. Yani Türkiye'nin en iyi satış sonrası hizmetlerine sahip firma olacaksınız dedim ben onlara. Bütün yapıyı buna göre kuracağız dedim. Ve bu yönde yön verdik şirkette ve bu, şu an o şeyle devam ediyor. Yani bayilerimize mesela gittiğimiz zaman söylediğimiz şey şudur. Sadece satış olmaz, mutlaka servisinde olacak. Mutlaka bir servis personelinin olacak. Biz bunu alacağız, yetiştireceğiz. Mutlaka gece gündüz hizmet verebilecek durumda olman lazım. Eğer bunu yapamam diyorsan asla kabul etmeyiz bayiliğini. Bayilik bölgen şu sınırlar, şu mesafe içinde olacak. Çünkü aktif çalışabileceğin, hizmet verebileceğin alan burasıdır. Bunun ötesine geçmeni istemiyoruz. Yetişemezsin çünkü. Yani 200 kilometre öteye gidemezsin. 50-60 kilometrelik bir sınır koyuyorduk orada. Dolayısıyla böyle bir yapıyı kurduk ve yürüttük. Hani oradaki avantajımız neydi? Yeni kurulan, yani yeni oluşan bir sektör bu. Yeni ürünler. Daha ortada oturmuş bir yapılar yok. Dolayısıyla şeyi oradan ben bir fark yaratacağımızı gördüm ve yürüdüm. Ve şeydi, tabii rakiplerin de bu konuda zayıf olduğunu da biliyordum. Yani rakibin zayıf olduğu, bizim güçlü olduğumuz yer üzerinden hareket ettik ve şu an o sistem çalışıyor. Gayet de iyi bir şekilde gidiyorlar. Şimdi burada işaret etmek istediğim konu şu arkadaşlar. Bakın şu 4P var ya, eğer bu 4P'ye rekabet gözüyle bakmazsanız hiçbir işe yaramıyor. Her zaman rekabet gözüyle bakacaksınız. Yani rekabetten nasıl farklılaşacağınız, rekabeti nasıl aşacağınız gözüyle bakmazsanız hiçbir nasıl diyeyim farklı yaratamazsınız, bir yön de çizemezsiniz kendinize. Yani temel ödevleri yaparsınız, güzel bir ürün yaparsınız. Şeydir. Fakat benim ürün rakiplere fark alacak mı? Bunu söylemeniz bakın. Yani bu gözle bakmanız gerekiyor. Burada nasıl bir fark yaratılabilir? Bunu konuşmamız lazım. Fiyatlama da böyle, promosyon da böyle, place de böyle. Yani satış kanalı. Bunların hepsini rekabette rakiplere fark atma, müşterilerin gözünde daha değerli olabilme, onlar için anlamlı olabilecek bir adım öne geçebilme perspektifiyle bakarsanız bir şey çıkartabilirsiniz burada. Yoksa şeydir, ödev yapmak gibi bir şey yok. Ürünümüz bu olacak, özelliklerimiz bu olacak, fiyatımız bu olacak gibi bir şeye döner ama bu da bir şeydir bu arada. Bunu küçültüyor. Bu zaten bu işin temelidir. Bu yapılır ama bir sonraki aşamaya geçmeniz lazım. O da rekabet. Rekabetçi gözlük yani. O gözlükle mutlaka bakılması lazım. Mesela şu tamamlayıcı olması için şöyle bir tablo koydum. Şimdi bakın biz müşteriler burada. Bizim firma burada. Burada da rakiplerimiz var. Herkes ne yapmaya çalışıyor? Ürünlerini, bu ürünlerini belli hizmet ögeleriyle, tamam mı? Ve belli ticari şartlarla bu satış kanalları üzerinden buraya satmaya ve buradan ciro ve kar elde etmeye çalışıyor. Bu şeydir. Değişmez yani. 3 aşağı 5 yukarı oyun budur. Yani böyle tanımlayabiliriz. Tamam mı? Burada işte rekabet nerede gerçekleşiyor aslında? Rekabetin gerçekleştiği alanlar şunların içindeki şey. Kırmızı içindeki alanlar arkadaşlar. Satış kanallarıyla da rekabetçi bir fark yaratabilirsiniz. Yani herkes bayi kullanırken siz B2B satış yapmak bir şeydir. Yani fark yaratıyorsa tabii. İşte o okuma dediğimiz şey orada dile geliyor. Herkes B2B satış yaparken siz bayi kanalı kurabilirsiniz. Bu da bir şey yaratır. Fark yaratır ya da bir avantaj kazandırır. Üründe iyileştirmeler yaparsınız. Geliştirmeler yapabilirsiniz. Hizmet ögelerini değiştirirsiniz. Yani daha iyi satış sonrası hizmeti. Nakliye mesela bu şeydir. Pek şey olmaz ama nakliye hizmeti bir bu arada Hakan arıyor. Hakkı. Trakson. Deprem için de hareketler. Nakliye bile şeye çevirebilirsiniz.
Ama çok stratejik yani şeydir, çok çabuk kapatılabilecek bir hamle biliyorsunuz bu tuşlar. Bir de ticari şartlar var. Fiyat, ödeme seçenekleri, vadeler gibi konularla rekabeti arttırabilirsiniz. Ya da kendi lehinize çevirebilirsiniz. Şimdi burada Claude Hopkins'in şu sözünü paylaşacağım. Ben bunu her seminerimde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemsediğim bir yaklaşımdır. Bu rekabetçi bakış dediğim şeyi çok iyi anlatır Claude Hopkins. Bu arada Claude Hopkins 1920'li yıllarda Amerika'da yaşamış bir reklamcıdır. Efsane reklamcı diye geçer Amerika'da. Bilimsel reklamcılık ve reklamcılık yaşantım diye bir kitabı vardır. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Ama ben 20 yıl önce okudum yani. Şimdi baskısı yok ama nadir kitapta var. Birkaç defa baktığımda gördüm. Oradan temin edilebilir. Tavsiye ederim okumanızı. Şöyle kitabı ben okuduğumda ya bu bir satış kitabı demiştim yani. O öyle bir bakış açısı vardı adamın şeyde. Yani reklam anlatıyor, reklam teknikleri, stratejileri o zamanki koşullarda bile anlatıyor ama ya o kadar şey ki yani nasıl organik ve canlı ki inanamadım ben. Böyle birkaç defa okudum altını çize çize falan işte özetlerini çıkardım. O yüzden mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bu diyor ki bize yani böyle birçok aforizma var kitabında ama benim en beğendiğim ve buraya aldığım şey bu. Şimdi kişi yani satıcı ya da firma bir yol bulmalı ve ötekilerin tümünü saf dışı bırakan öneriyi yapmalıdır. Bir adın ya da markanın bağırarak ilan edilmesi yeterli değildir. İnsan yani firma, satıcı, rakibini, ötekilerin neler önerdiğini, insanların ne istediğini bilmelidir. Bakın burası rakip analizi ve müşteri analizi dediğimiz kısım. Okay. Kalitede, hizmette ya da koşullarda avantajlar sunmalı veya başkalarının ihmal ettiği gerçekleri sayarak görünüşte bir avantaj yaratmalıdır diyor. Bu işte farklılaşma ve rekabetçi üstünlük dediğimiz alana giren bir konu. Parasını dikkatli harcayan insanlar uzun süre aldatılamaz. Müşterileri nasıl yanınızda tutacağınızı kesinlikle görmeden onları yanınıza çekmek için para harcamayın. Bu da değer önerisi dediğimiz şey. Bu o kadar kritik ki arkadaşlar. Strateji temeli bu. Nasıl kazanacağınızı kurgulamanız gerekiyor. Yani müşteriyi yanına çekmek dediğimiz şey aslında kazanma kurgusudur. Biz bu oyunu nasıl kazanacağız? Bu işte nasıl başarılı olacağız? Rekabette rakiplerimizi nasıl aşacağız? Bu şey değil. Yani bunun için ringe çıkıp boğuşmanıza gerek yok. Yani boğuşarak öğrenmeye kalkarsanız çok dayak yersiniz. Oturup önce çalışmanız lazım. Böyle uzun bir çalışmada değil bunlar yani. Elinizdeki veriler, pazar okuma dediğiniz şey yaptığınız zaman zaten şey çıkıyor. Tabii buna bir o rekabetçi background'la da bakabilmek gerekiyor bu şeyi. Bu şeyle gidiyor. Ben sizi görmüyorum. Bir sorun yok değil mi? Herkes beni duyuyor. Herkes duyuyor. Aralarda aslında soruları olan varsa tam hani üzerine Evet, denk gelecek. ben e, soru olan varsa alabiliriz. Onları da alabiliriz. Arada soracağım. Ve Hatırlatacağım da. daha interaktif de devam edebiliriz bir taraftan. Evet. Tam atış sorular varsa sonraya bırakmamıza gerek yok. Şimdi burada biraz daha açalım bu konuyu. Yani pazarlama analizi nasıl yapılır? Ben pazarlama analitiği diyorum bu konuya. Aslında 6 tane temel kavram etrafında dönüyor. Yani şeydir siz söyleyin yani. Aslında 4P'nin tamamlayıcısı şeyler bunlar da. Bir pazar. Pazar büyüklüğü burada. Benim ilk baktığım bir şey olur. İki müşteri. Müşteri davranışları ve beklentileri. Aslında fark yarattığınız şey burası. Yani müşteriyi çok iyi anlamanız gerekir. Satış kanalı. Nasıl satış kanalı kullanılıyoruz? Yapı nedir? Çeşitleri nelerdir? Ürün, müşteri. Aslında şöyle yani. Ürün üretici burada, müşteri burada. Buradan buraya nasıl akıyor bu ürün? Mutlaka kanallardan akıyor. Arada bir kanal var. Rakipler, çünkü siz onlara karşı rekabet ediyorsunuz. Onlar da müşterinin cebindeki parayı almak istiyor. Siz de almak istiyorsunuz. Ve bir marka varsa sektörde bu önemli bir şey. Markalaşmış markalar gerçekleşiyor. Bazı sektörlerde yoktur onu söyleyeyim. Her sektörde marka olmuyor. Ee, Eğer çalıştığım bir firmada karşımda çok güçlü markalar varsa ben biraz korkarım orada şeyi. İş zordur yani buralarda. Bir formül bulmaya çalışırız.
şeyde. Ve ürün. Yani ürün de burada çok belirleyici. Hatta işin çekirdeğinde ürün var. Yani her hepsi şeyde. Dolayısıyla burada ürün özellikleri, üstünlükleri ve farklılaşma alanları dediğim bir konu var. Yani bunu anlamak gerekiyor. Ürüne düz olarak bakmayacaksınız. Rakipten üstün bir ürünün o gözle bakmanız gerekiyor. Şimdi pazar analizi yapmak niye önemli arkadaşlar? Şimdi şöyle söyleyeyim önce. Şimdi bu her türden iş stratejisi pazar büyüklüğünün tahmini ve hesabıyla başlar. Yani toplam ne kadarlık bir iş var önümüzde. Bunu Türkiye'deki firmalar %99'u yapmaz. Böyle bir şey bakmıyorlar. Tamam mı? Çünkü herkes sattığına bakıyor ama geride kalana bakmıyor. Ne kadar yani önündeki fırsatı görmüyor. Nerede ne var onun farkında değil. Bu o kadar çok şey etkiliyor ki hemen aklıma gelen bir örneği vereyim. Bir gübre sektöründeki firmada çalıştık, danışmanlık yaptığım firmada mesela şeydir. Yani gübre neydi? Toprakla alakalıdır. Peki Türkiye'de bitki çeşitlerine göre bitki deseni denir orada. Bitki desenine göre ekim alanlarını istedim ben TÜİK'ten. Aldık bunu. İl il. Hangi bitki, hangi ilde ne kadarlık bir şey var. Ben bunu şeye çevirdik. Gübre satışı, gübrenin ortalama ciroları üzerinden ne kadarlık bir işe denk geldiğini hesapladık. O zaman için 2 milyar dolardı. Yani Türkiye'nin bütün topraklarında, tarım alanlarında o gübre kullanılması durumunda ulaşılması gereken şey 2 milyar dolarlık bir iş hacmi vardı. Bu pazar uzayı ama. Bu pazar büyüklüğü değil burada yani. Olabilecek bir şey bahsediyoruz. Sonra ben bunu iller bazında böldüm ve şu çıktı ortaya, tamam mı? En büyük bölgelerde bir kişiyle çalışıyoruz. En küçük bölgede 10 kişiyle çalışıyoruz. Öyle bir şey çıktı. Pazar büyüklüğü analizi. Ve tabii o yapıyı değiştirdim ben. Şey e, Potansiyeli yüksek ve ekibimizin az olduğu bölgelere işte ekip koyduk. İşte bu kaynak kullanımıyla alakalı bir şey. Yani burada ben ne yaptım? Pazardaki fırsat başarı analizi yaptım aslında. Nerede potansiyel var, nerede fırsat var ve nerede ben başarılı olabilirim? Kaynakları da buna göre optimize etmeye çalışıyorsunuz. Yani insan kaynağı, onun aracıydı ve diğer bütçe giderleriydi vesaire bir kaynaktır. Bunları doğru yere konumlamanız gerekiyor. Ve işte o dönem için Güneydoğu'ya ekip arttırdık. Bir kişiyle 2 kişi yaptık. İç Anadolu'da ekip sayısını arttırdık vesaire. Ve hızlı dönüşler aldık, öyle söyleyeyim. Çok ciddi dönüşler aldık. Yani benim kurduğum o yapı ben, ben bıraktıktan sonraki litrelerin 5 katı falan üstüne çıktı. Yani böyle bir noktaya getirdi o ekipler. Ama bu kararlı oldu yani o analizle oldu bu şey. Dolayısıyla önemli. Pazar büyüklüğü önemli. Burada yani ihracat için konuşursak da dünya ihracat hacmi, ithalat hacmi ve hedef ülkelerdeki pazar büyüklüğü kavramları bizim için önemli. Bunu mutlaka bir bakmamız gerekiyor. Bir ülkede pazar büyüklüğü senaryoları çizilebilir, farklı senaryolar çizilebilir. Şimdi bir ülkede pazar büyüklüğüne bakılırken mesela trade map ve bu analizleri yani ihracat istihbaratıyla ilgili analizler o ülkedeki ithalat hacmini size söylüyor ama o ülkedeki üretimi söylemiyor varsa. Bir fikir veriyor. İthalat ihracat dengesine ilişkin bir veri daha var. O da bir veri veriyor ama yurt dışı üretimle ilgili bir bilgi vermiyor genelde. Fakat ithalat miktarı baz alırız. Yani ülkeye yapılan ithalat bir büyüklüktür. İşin büyüklüğü hakkında bir fikir verir. Fakat bir de içeride varsa üretim, bununla birlikte görmemiz gerekiyor. Bu ikisinin büyüklüğü bize pazar büyüklüğünü veriyor. Burada birinin artma ve azalmasına göre farklı senaryolar çalışıyor. Bu o ülkenin hedef alınıp alınamayacağına ilişkin verilerden biri olabiliyor. Fakat burada işte hem üretici hem ithalatçıları iyi tanımak ve bilmemiz de gerekiyor ki burada pazar payları nedir? İthalatçıların ithalat hacmi nedir? Yurt dışı üretim miktarı nedir? Mesela yani ben çalışan ilk bakacağım şeylerden birisi budur. Yani o ürünle ilgili İthalat mı daha çok, yurt dışı üretim miktarı mı daha çok? Buna bakılması gerekiyor bana göre. Ona göre bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla genel olarak dedim ya hangi işi yapıyorsanız yapın. Bu yurt içi
dönük bir satış pazarlama faaliyeti de olabilir, yurt dışına da olabilir. Mutlaka pazar büyüklüğünü hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar bakın farklı örnekler, farklı projelerden aldığım şeyler, örnekler. İşte mesela ambalaj makineleri pazar büyüklüğü. Mesela bu bir ambalaj makinesi için yaptım bu çalışmayı. Yaklaşık 117 tane firma vardı o sektörde. Kilosu çıkardım, fiyatı çıkardım. Bu TÜİK'ten geldi bu arada. TÜİK verileri bunlar. Ve firma bilmiyordu bunu şeyini. Ama kabaca 100 tahmin ediyoruz demişlerdi yani sektörü bildikleri için. Fakat veriler hakkında şey yoktu ve yaptıkları satış bunu çok küçük bir, yani firma için büyük bir satış, iyi bir satış ama bu oranın çok altında bir satış. Şimdi hatırlamıyorum veriyi de. Yani böyle bir şey çıkmıştı. Şimdi bunu bilmeden olmaz ya. Yani olmuyor. Buna göre plan yapacaksınız yani. Şey değil. Pazar büyüklüğü dediğimiz, pazar analizi dediğimiz şey bu arkadaşlar. Bir, pazar büyüklüğünü bileceksiniz, bir rakiplerinizin kim olduğunu ve bunların pazar paylarını bileceksiniz. Yani büyük, yani satış miktarlarını, hacimlerini bileceksiniz. Bunu alıp bir yere koyacaksınız. Bu size bir şey söyler zaten. Yani bunu yatırdığınız zaman bir şey söyler size. Şimdi diğer bir analiz ürün analizi. Şimdi ürün analizinin iki boyutu var. Ben bir ürün komşuluk analizi dediğim bir bölüm var. Bir de ürün özellikleri analizi göstereceğim. Şimdi mesela bu mobilya sektöründe yapılmış bir ürün komşuluk analizi arkadaşlar. Burada markaları görüyorsunuz. Burada da ürün gruplarını yazarız biz böyle. Hangi markada hangi ürün var böyle işaretleriz. Tamam mı? Şimdi bunu şöyle bak şuralara bakarsanız bakın şurası buranın çok rekabetçi olduğunu görebiliyorsunuz yani şu ürün gruplarında. Bak şuralarda boşluklar var. Tamam mı? Burada şey var. Yoğun bir rekabet var şu markalarda. Şuralar boş bu ev tekstilleri. Şimdi bunu yaptığınız zaman bu tür yorumlar yapmaya başlar, görmeye başlarsınız. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yani hangi işi yapıyorsanız yapın. Yeni bir girişimci de olsanız. Rakibinizi böyle tanırsınız. Bunu yaparken bir de şöyle bir farkı var. Şimdi bu tabloyu bizzat kendim yaparım yani her projede. Tamam mı? Çünkü bunu yapmak öyle bir şey değil yani. Bir saatlik bir iş değil. Bayağı uğraşırsınız şeyine göre. Katalogları inceliyorsunuz, web sitelerini inceliyorsunuz, ürünlerini inceliyorsunuz, bunlara giriyorsunuz, okuyorsunuz, analiz yapıyorsunuz ama bu arada ürünü anlamaya ve tanımaya başlıyorsunuz. Çözmeye başlıyorsunuz konuyu. Belki bir hafta uğraşıyorsunuz ama o bir haftanın sonunda büyük bir mesafe kat ediyorsunuz. Yani konu kafanızda şekilleniyor, hakimiyetiniz artıyor işe. Dolayısıyla mutlaka yapılması gereken bir şeydir. Mesela biz Kaanlar Gıda için çalışmıştık. Reklamlarını görmüş olabilirsiniz. Aralık ayında lansman yaptık onların. Onun için yaptığımız çalışma. Burada da şuraya bir bakayım. Burada detay da var, evet. Böyle. Şimdi bakın. Burada genel ürün kategorilerini yazdık. Yani süt, yoğurt, ayran, peynir, zeytin, tereyağı diye gidiyor. Markalar, yani süt ürünleri markaları ve kimler üretmiş buna baktık burada. Şimdi bakın şurası Kaanlar, dikkat ederseniz. Zeytin üretiyor ve şu firmaların hiçbirinde zeytin yok. Yani bunlar hepsi süt ürünleri markası. Peynir var. Şeydir. Zeytin için yaptığımız çalışmada da peynir grubu yoktu onlarda mesela. Bunu zeytin içinde yaptık benzeri. Zeytin firmaları da peynir üretmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de peynir ve zeytin üreten tek firma. Aynı anda üreten. İki fabrikasında. Bu bize neyi söyledi? Buradan bir konumlanma fikri çıktı. Biz dedik ki Kaanlar Türkiye'nin gerçekten ama gerçekten kahvaltı markası olur. Türkiye'nin kahvaltı markası olur. Çünkü Türkiye'de araştırma da yapıldı bu arada. %95 zeytin, %97 peynir tüketiyor Türk kahvaltısında. Yani Türk insanı, Türk ailesi %95 ve üstü oranında peynir ve zeytin tüketiyor. Yani bizim için vazgeçilmez ikili bunlar. Dolayısıyla biz buradan yola çıkarak Kaanlar Gıda'yı Türkiye'nin kahvaltı markası olarak konumladık. İşte Kaanlar gelmeden kahvaltı başlamaz sloganında buna uygun olarak ajansın ürettiği bir slogan oldu. Şimdi bunu eğer bu yolu izlerse ve doğru iletişim, doğru miktarda iletişim yaparsa 3-5 yıl içinde Kaanlar iştir kahvaltı şeyi zihinlerde oturmaya başlar. Yerleşir yani bu algı. Ve bu büyük bir avantaj kazandıracak onlara.
Ben buradan örnek vereyim. 2000'li yıllar başında Sütaş yoğun reklamlara başlamıştı. O dönem Güven Bey ki Sütaş'a o dönemde danışmanlık yapmıştı. Bir dönem yazmıştı. O zaman Para Dergisi'nde yazıyordu. 5 yıl sonra Sütaş süt ürünleri markası olarak güçlü bir pozisyon kazanacak demişti böyle giderse. Ve dediği gibi de oldu. Yani bugün süt ürünleri markası dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen marka Sütaş'tır. Yani çok güçlü bir konumu var, konumlandırması var, pozisyonu var. Çok başarılı işler yaptılar. Konumlandırma böyle bir şey. Yani doğru yerde hareket ettiğiniz zaman o şeyi yakalamanız gerekiyor. Yani kafadan atılmıyor, onu söylemek istiyorum. Yani kafadan atılacak bir şey değil konular. Ürüne, markaya ve rekabet analizine dayanan şeylerdir. Şimdi mesela burada daha detaylı bir analiz var. Burada arkadaşlar e, biz mesela bunu yaptık. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz. Biz bunu okumaya çalışıyoruz. Bu bize ne söylüyor diyoruz. Tamam mı? Bazen bir şey söylemez bu arada. Yani her zaman şeyden ama bunu yapmak gerekir. Yani bunu yapmadan neyin olduğunu bilemezsiniz. Mesela şurada ev dışı tüketim grubu var. Dünya peynirleri, şurada bakın. Dünya peynirleri grubu şunlar. Bir tanesi hariç hepsini kanunlar üretiyor. Bakın altı boş, gördünüz mü? Yani bu kadar çeşitlilikte dünya peyniri üreten başka marka yok. Dünya peyniri dediğimiz grup da aslında ev dışı tüketimde Horeca kanalında daha çok kullanılıyor. Yani Türkiye'de hala Türk tüketici bunları benimsemiş değil ama Horeca'da kullanılıyor bunlar. Dolayısıyla biz dedik ki Horeca kanalında daha iddialı olmalısınız. Ev dışı tüketime ağırlık vermelisiniz diye bir strateji önerdik. Yani yapılması gereken bir şey bu. Çünkü bu ürün gamıyla bir de hakikaten iyidir bu arada ürünleri. Güvenilir ürünler, yani onu da paylaşayım. Hassaslar çünkü ürün kalitesi konusunda. Şey, e, Bunu yaptık. Buraya biz mesela pide peyniri yaptık. O ayrı bir case. O da, yani ev dışı tüketimdeki şeyin arttırabilmesi için. Türkiye'nin inşallah reklamlarını falan da başlatacağız da daha zamanı var onun. Ama bir peynir yaptık. Bir yıla yakın çalışıyordu. Argesi, ürgesi, denemeleri falan. Türk pidesine özel bir peynir yaptık arkadaşlar. Ve yoktu Türkiye'de. Yani pidecilerde her usta kendine göre bir formül bulmuş, kullanıyor. Ama bir mozzarella gibi bir peynir yok. Bizim çıkış noktamız oydu. Yani pizza nasıl mozzarella ise pide peynirine özgü bir peynir olsun dedik yani. Çalıştık, yaptık. İsmini de koyduk. Şimdilik bende kalsın o. Okey. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Bakın bu birazdan biraz açacağım. Irak pazarından bir benim çalıştığım bir firma, Alindair diye. Bunlar Asamobi klima ya da sulu klima diye geçer Türkiye'de. Güneydoğu bölgesi çok iyi kullanır. Orası bilir bunu. Suyla çalışan klimalar bunlar. Öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da endüstriyel tipleri. Fabrikalarda kullanılıyor. Özellikle tekstil sektöründe çok yoğun kullanılıyor. Şimdi bu mesela bunu yaptırdım ben arkadaşlara. Yani Irak'ta hangi şeyler var? Ürün çeşitleri var. Bizimle Çin'den gelen de İran'dan. Bir Çin bir de İran'dan geliyor zaten ithalat oraya. Bunları bir koyduk. Bunu bir tespit ettik. Yani. Burada ne olduğunu görmüş olduk şeyde. Diğer bir konu ürün özellikleri analizi. Şimdi bakın özellikler birden fazla özellik olabilir arkadaşlar. Fakat bu özellikleri birkaç test yapmanız gerekiyor. Bir tanesi müşteri değer testi. Yani müşteri için bu özellik önemli mi? Buna anlam ve önem veriyor mu? İkincisi bu özellikle biz gerçek miyiz? Yani gerçek bizde mi? Real bir şey mi? Üçüncüsü korunabilirlik, sürdürülebilirlik. Bu rakipler tarafından kolayca kopyalanabilen bir şey olur mu? Onu anlamamız gerekiyor. Yani sadece bize özgü müdür? Dördüncüsü kaldıraç olma veya kritik olma testi. Yani bu özelliğe dayanarak biz pazarda bir sıçrama yapabilir miyiz? Rakiplere bir fark atabilir miyiz? Bu göze bakmanız gerekiyor. Bir de yani bu özellik temel mi, asgari gereklilik mi? Yani çok basit, yani olması gereken bir şey mi? Yani çok şeydir. Bazı şeyler var, özellikler çok temeldir. Yani olması olmazdır. Ama bazısı kaldıraç olur yani. Çok etkili bir şey yapabilir. Bu göze bakılması gerekiyor. Buradan üründe bir fark olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yoksa işimiz zor yani şeyde. Mesela
bir klima gri klima Çin markası ama Türkiye'de bir distribütör var. TRC Klima, ona çalıştığımızda şöyle bir şey çıktı. Yani Toshiba, Mitsubishi ki bu markalar biliyorsunuz çok ya da Daikin yani çok güçlü Türkiye'de konumları itibariyle. E, onlara yakın bir soğutma kapasitesini e, ve elektrik tüketimini, onların düşük elektrik tüketimi %30 şeyle veriyor. Daha düşük fiyatla veriyordu mesela. Böyle bir fark vardı, orada yakalamıştık. Bunun üzerine çalıştık zaten. Bunun analizlerini yaptık. Bu fark olur mu? Olur. Çünkü müşteri hem uygun fiyat istiyor hem elektrik tasarrufu istiyor klimada. Bunun araştırmaları var. Bunu gördükten sonra şüphemiz kalmamıştı zaten. İdeal ürün analizi yapmamız gerekiyor. Yani bu üründe olması gereken özellikler nedir? Bu arada bakın, ürün iki boyutu vardır. Biri somut ürün dediğimiz ürünün kendisi, bir de soyut ürün. Yani ürünün diğer özellikleri, servis, garanti, bulunabilirlik, fiyat gibi şeyler de bizim ürünü tamamlayan soyut ürün kısımları. Bunların hepsini bir tanımlamakta fayda var. İdeal ürün analizi. Puanlamanız gerekiyor rakiplerinize göre. Ürününüzün gücünü tespit etmeniz lazım. Biz neredeyiz rakibimize göre? Buna göre piyasaya çıkmamız lazım. Soru var mı arkadaşlar? Bu arada bir saat oldu ha. Ömer'in bir sorusu düşünüyorum. Hocam şöyle bir soru soracağım. Ben mobil uygulama geliştiriyorum. Daha önceden danışmanlık verdiğiniz bir dijital ürün var mı? Bu söylediklerinizi dijital ürün kapsamında nasıl yapabiliriz acaba? Ya yani mobil uygulama dediniz değil mi? Evet. Tabii e, yani yazılım firmasına çalıştım. Evet. DIA'ya çalıştım. Onu da belki bilirsiniz. DIA'nın malilik sistemini kurdum ben. Yani o stratejiyi ben oluşturmuştum. Ama mobil uygulamaya çalışmadım ya. Ya uygulanabilir. Ama işte yani orada özgün yani oraya bayağı bir çalışmak gerekiyor. Yani kafa yormak gerekiyor. Uygulanabilir. Şöyle Ama ben biraz zor olur. Onu da dört- söyleyeyim. Çünkü mobil uygulamalar e, yani kendi içinde farklı bir evreni var oranın. Yani somut ürünler daha kolay oluyor da bu tür ürünler, dijital ürünler biraz farklı var, boyutları var. yani şöyle ben 4-5 ülkede biraz araştırma yaptım rakip analizi olarak. Hani bendeki şu an çıkacak ürün gibi bir kapsamda bir ürün yok. Ama bayilik Hı. sistemi verirken acaba nelere dikkat edebilirim? Çünkü hani yurt dışında olan Onu çözerim ben. Orada bir şey yok. Onu çözeriz. tamam ben Bayilikle ilgili size şeyi çözeriz yani. tamam LinkedIn'den o Yani zaman ürün e, yani real çalışan, e, bir ihtiyaca denk gelen, tabii karşılığı varsa müşteride, yani evet müşteri tarafından talep edilen ve tüketilebilecek bir ürünse o kısımlar çözülür, o şey değil. tamamdır hocam. Orası daha rahat çözülür yani. Konuşuruz, değil, problem yok yani. Tamam. Okey. Teşekkürler. Şimdi diğer bir konu fiyat. Önemli. Fiyat analizi. Fiyat deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Bu araya bir girebilir miyim Faruk Bey? Tabii. Sanırım da konuyla ilgili bir sorusu vardı. Aynen. Hocam aslında bahsettiğiniz konu Customer Experience üzerinde temelinde geliştirilen bir konu diye gördüm ben bir taraftan. Diğer yandan da Aslında temel öyle değil. Onu değil mi? söyleyeyim. Değil. Yani sorusu çıktı bunu böyle yorumladığım için ben de. Birçok farklı Ya şöyle Customer Experience farklı bir boyut. Bir üst boyut orası. Öyle müşteriniz olması lazım. Customer'ınız olması lazım ki Customer Experience yapabilirsiniz. Anlatabildim mi? yani fark yaratacağımız, rekabet yaratacağımız alanların sıralamasını İşte yapar. şimdi orada diyorum. Şimdi Customer Experience'tan da gidilebilir ama Customer Experience biraz oturmuş markalarda, yani bir pazar kazanmış, bir müşteri yapısı oluşturmuş bir yerde olur. Şimdi siz yeni çıkmış bir ürünsünüz. Öyle düşünün, tamam mı? Hı hı. Ya da bilinmiyorsunuz, tanınmıyorsunuz ama bir pazar kazanmak istiyorsunuz. Buradan bakın. Customer Experience burada fark yaratabilir mi? Somut örnekler de olabilir, yani inkar etmiyorum. Onu da düşünmek gerekiyor. Yani bir ürün üzerinde düşünmek gerekir.
Bakın ezbere düşünmeyin bu konularda. Yani bazı şeyleri real gözünüzle canlandırmanız gerekiyor. Şeyde. Şimdi mesela Getir Customer Experience yapar mı? Yapar. Yapmalı da. Yapıyordur da bu arada mutlaka. Ama yani şey var. e, Yani hiç bilmeyen bir film, hiç bilinmeyen, tanınmayan, daha pazarda yayılmamış, duyulmamış bir film var. Customer Experience yapsa ne olacak? Çünkü onun önce rekabet alanına çıkması gerekiyor o filmin, o markanın. Kanları şimdi duydunuz mu benden önce? Hiç duymuş muydunuz? Kanlar Gıda'yı. Ben duymuştum. Ailemin şarküteri alanında bir experience Ha. deneyimi olduğu için biliyorum. Orada işte yani o müşteri olarak değil, yine aile Evet. işinden gelen bir Ama deneyim ve bir şeyiniz. sorun da zaten Öyle bununla olur çünkü Kanlar bu arada büyük bir firma, yani şey değil bu arada. Bu yani Kanlar ürünlerini tüketiyorsunuzdur. BİM'deki zeytin ve peynirlerin %80'i Kanlardan gelir. Ama fason gelir, yani o incir ve Aknas peynirlerin %80'i şeydir. Kanlardan gelir. Ama kendi markasıyla piyasada yok. Şimdi Kanlar için istiyorsanız Customer Experience'i konuşalım yani. Bilmiyor ki, markete gidiyorsunuz, almıyor marketçi. Satın almacı. Rafa koyuyorsunuz, adam geliyor, bakıyor, su taşı alıyor, gidiyor. Orada şey gerekiyor, başka bir şey gerekiyor. O da orası. Yani Customer Experience biraz şeydir, yerleşmiş bir markada, belli bir seviye almış bir markada e, yani müşteri deneyimini geliştirerek şey yapılacak bir konudur. Üst seviye biraz orası. Ama bunu bakın, tekrarlıyorum. Pazarlamada hiçbir zaman böyle bir şey yoktur. Yani yeni bir markada yapılamaz mı? Yapılabilir, onu da söyleyeyim, ama iyi çalışmak gerekiyor. Yani emin olmak gerekiyor. İşte o Kağıt Hopkins'in yaptığı şeyi yapmanız lazım. Anlatabildim mi? Pazarlamada şey yok, böyle kesin kurallar, doğrular yoktur. Yani somut rekabet şartlarını analiz ederek orada bir yol bulmanız gerekiyor. Ben bu işi, bu markayı, bu sektörde nasıl satabilirim? Nasıl yaygınlaştırabilirim? Boşluk nerede? Hangi tool'u oynamam gerekir? Bu biraz bilgi, biraz tecrübe, biraz hissiyatla olabilen şeyler. Bunlar giriyor bizde. Böyle bakıyoruz şeye. anladım. Peki teşekkür. Ve şeydir yani, biz genel değil mi? Eminizdir yani, şey değil yani. Bir şey söylüyorsak bilin ki o öyledir yani. Artık yılların deneyimi, bilgisi var. Çünkü çok uğraşıyoruz ya, bakmayın yani. Şey değil. Okey. Orada netleştik mi? Başka bir soru var mı o konuda? Ee, Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben şöyle bir şey önereceğim. Aslında konu çok geniş olduğu için süremizi de biraz aşıyoruz. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz belki. Bu oturumun ikincisini planlayabiliriz önümüzdeki haftalar için. Şimdi kalan süremizde yaklaşık bir 15 dakikamız daha var. O sürede belki genel olarak sorularınızı alabiliriz. O şekilde devam edebiliriz. Çok süremiz daha. Şöyle yapalım. Aha, Deniz Hanım, şu fiyatı bir anlatayım. tamam. Burası yarım kalmasın. Tamam. Ona bakayım bir dakika. Evet, daha var ya. Evet. Konu da geniş olduğu için sonrasında sorularla, yani bence sorularımızı alabiliriz. Siz isterseniz hani bu kısmı toparlayabilirsiniz. Sonra sorular Ben fiyatı tamamlayayım, sonra soruları alalım. Bir dakika, ama bir kapı çaldı. Özür dileyeceğim. Kusura bakmayın. sonrasında önümüzdeki haftalar için ikinci bir oturum düzenleyip orada konumuza devam edebiliriz. Sorular Şimdi var, hazırlayın bu. ben yani fiyat deyince arkadaşlar, insanların aklına hep nihai fiyatlar gelir. Yani pazarlamacıların aklına da o gelir, tamam mı? Yani işte bir ürünün var, fiyatı, satış fiyatı, marketteki fiyatı, işte telefon 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira. Fakat fiyat tek kavram o değil. Fiyatın farklı seviyeleri var. Mesela kanalda fiyat seviyeleri var. Yani bu daha önemli. Nihai fiyattan daha önemlidir. Satışçılar ve pazarlamacıların en çok zaman harcadığı konu o kanal fiyatlarıdır. O fiyat listeleridir. O liste sadece TL değil. Orada miktar iskontosu, vade iskontosu, bağlantı iskontosu gibi koşullar vardır. Yani duruma göre şekillenmiş olan. Şimdi bakın, bir ülkede yani ihracat yaptığınız zaman farklı fiyatlar söz konusudur.
Bunları bilmek, bu gözle bakmanız gerekir. Bana bir müşteri demiyorum. Bir ihracatçı firmayla görüşmemizde bana şöyle bir yorum yaptı. Mobilya aksesuarları satıyordu. Mobilya gibi şey. Bu Zigon Migon türü işler böyle. O grup ürünler, yani küçük mobilya ürünleri diyelim. Ya benim toptancım ya da distribütörüm benden çok para kazanıyor demişti. O ülkede. Ama bütün ihracat yaptığı yerlerde böyle bir şey tespit etmişti. Çünkü şuraları bilmiyor. Bak şuraları bilmeyince böyle oluyor işte. O ülkedeki fiyatları bilmek gerekiyor. Şimdi bakın, fiyat dediğimiz şey budur arkadaşlar. Şuraya şey yapacağım. Şu yeşil çerçeveye bir bakın. Üretim maliyetiniz var. Yani şirketin maliyeti bu. Bunun toptancıya bir satış fiyatı var. Bayiye satış fiyatı var. Ve tüketiciye fiyatı var. Tüketici fiyatı var. Tamam mı? Her bir arada işte fiyatlar ve kar oranları var. Gördüğünüz gibi. Ve her birinde de işte bu az önce dediğim ticari koşullar var. Fiyatı böyle değerlendirmeniz gerekir. Bakın burada benzeri aynı şeyin farklı bir şekli. Endeksleri, yani tüketiciye yönelik perakende fiyatlar, perakendeciye yönelik fiyatlar, toptancıya yönelik fiyatlar, ihracat fiyatı, toplam maliyet vesaire. Genelde bizim aklımıza hep şurası gelir. Ve altta fiyatlar daha önemlidir bizim için. Dolayısıyla farkı buralarda da yaratabilirsiniz. Yani bu rakipten öne geçme konusu burada da devreye girer. Rakipten farklı bir seçenek sunarsanız, ama bu tabii şirketin kaldırabileceği bir şey olmalı. Bir fark yaratabilirsiniz. Ama fiyatı sadece nihai fiyat olarak düşünmeyin. Bir ürünün birden fazla fiyatı vardır. Bu sözümü hiç unutmayın. Birden fazla fiyat vardır. Okey, sorulara geçebiliriz. Soruları alabiliriz arkadaşlar. Ben en son fiyatlandırma ile ilgili o zaman bir soruyla başlayayım. Bu arada diğer arkadaşlardan da gelir muhakkak. Peki burada şimdi üretici bir firmada ben çalıştığım için diyelim ki işte biz distribütöre bir fiyat veriyoruz. Daha sonra ya oradaki kontrol, mesela üretici firma için kontrol nasıl olacak? Yani diğerinin işte az önce verdiğiniz örnekte yani biz bir kazanıyoruz ama diğer tarafın fiyatlandırmasını gerçekten kontrol. Ya şöyle. Şimdi şimdi bakın, e, şunu da söyleyeyim, şey yapayım. Şimdi ihracatta pazarlama stratejisi geliştirebilmek ve kullanabilmek için iyi bir ekip gerekir. Bu kolay bir şey değil. Türkiye'de birçok veriye, bilgiye ulaşabilirsiniz. Ulaşıyoruz yani. Çünkü kendi ülkemiz, kaynaklarımız belli. Yani bulursunuz. İnternet, Google, bakanlık, TÜİK bir şeyleri var. Bir takım imkanlar var. Yurt dışında bu tür bilgilere ulaşmanın zor olduğunu görüyorum zaten. Biliyorum da, yani çok kolay değil. Ama firma bunun için doğru kaynağı ayırıp, iyi bir ekip kurup, bunun için gereken bütçeyi de ayırırsa bu bütçeye, bunun için yurt dışından rapor almanız gerekir, araştırma yaptırmanız gerekir vesaire vesaire. Yani düz bir mantık değil. Bayağı profesyonel bir çalışma yapılması gerekiyor burada. Bunu bir defa koyalım. Burada bunu da şuraya bağlayacağım. Ya o ülkeye gittiğiniz zaman o ürün kaç liradan satılıyor bilmeniz gerekir. Son satış noktasındaki. O satış noktasını bilirseniz aradaki müşteri, yani ihracat yaptığınız toptancınız, bayinize olan fiyatı belirleyebilirsiniz. Bir de rakipleri var tabii. Yani rakiplerle de kıyaslamanız lazım. Rakip fiyatlarıyla birlikte de bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Başka şey yok yani. Bunun başka yolu yok. Yani gidip şeyleri dolaşmanız gerekir. Hı hı. Yani pazarı dolaşılması gerekir. Müşterilerin, kanalların, işte farklı yerlerin vesairenin, yani bayağı şeydir. Yani fiziksel dolaşmadan bahsediyor. Yani iyi analizler gerekiyor, iyi çalışmalar gerekiyor. Bu işler böyle bir anda olmaz. Yani bir anda böyle apar topar işte kervanı yolda düzelim, ya bir başlayalım önden, sonra arkası gelir falan. Yani bunu böyle yapıyor zaten firmaların çoğu. Ama o durum ortada. Yani memleketin başarısı ortada yani bu konularda. Önümüzde koca bir şey var. İhracat, yani bence şey durumunda, yani milli görev, vatani görev, artık ne derseniz deyin. Yani böyle bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü Türkiye'nin yaşamını sürdürebilmesi için dövize ihtiyacı var. Döviz kaynağı yaratması gerekiyor. Bunu yapabileceği tek şey ihracat.
Bu kadar kesin ve net. Yani bu işi ya adam gibi yapacağız ya da böyle kıvranıp duracağız yani. Şimdi, Anladım. anlatabildim mi? Güzel. Ser- Pazarı araştırın. Bakın hangi ülke, nerede olursanız olun. Ya ben bakın kendi projelerimde ne yapıyorum biliyor musunuz? Firmayla konuşuyorum, anlaşıyorum. Diyorum ki bana müsaade, ben bayiye gidiyorum. Ve çıkıp dolaşmaya başlıyorum bayileri. Yani şirkette, merkezde bile daha uğramadan önce bayileri gezerim, müşterileri gezerim. Bir ay. Bir plan yaparız. Hangi bayi gidecek, nereye gidecek, nasıl gidecek. Her hafta gider gezerim. Ondan sonra gelirim firmaya. Ama bu arada konuyu anlamış olup gelirim yani. Şeydir. Bir buçuk ay sürer o süreç. Anladım. Yani merkezde oturarak, işte şirket ofisinde oturarak falan da danışmanlık olmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Sahaya çıkmazsanız hiçbir şey olmuyor. Tamamdır. Serbay el kaldırdı. Serbay sendeyiz. Tekrar merhabalar Faruk Bey. Ben Serbay, JCI Startup ailesinde bir yeni aday üyeyim. Kendimi olarak başlatayım. Aslında sormak istediğim soruyu aslında Deniz Hanım kendi sorusu içerisinde size sordu. Benim sorum şuydu. Bu kanunlar gıda üzerinden işte use case çalıştığımız ve işte ürün komşuluk analizi yaptığımız noktada şeyi soracaktım. Mesela orada zeytinler diğer firmalardan çıktı. Tek ürün olarak çıktı ve bunun üzerine siz Yerli zeytin üretmiyor. Evet. O yüzden güçlü taraf kanlar için zeytinlerdi ve bu tarafta siz zeytinler tarafından strateji geliştirdiniz ama farklı firmaların işte Sütaş, diğerleri vesaire farklı ürün gamlarında da ürünleri vardı. Bu noktada fiyatlandırmayı yaparken neye göre fiyatlandırma yapacağız? Yani sadece fiyat tek bir boyutta değil, işte 4-5 farklı boyutta düşünmemiz gerektiğini söylemiştiniz ama karşı rakip firmaların bu sefer kar oranları veya işte o her bir kırılımdaki fiyatlarını öğrenebileceğimiz bir yöntem ya da bir soru ya da bir şey var. Bunlar belli ya. Belli. Biz marketlere gittik, fiyatlara baktık mesela. Tek tek aldık. Tablolar yaptık. Hı hı. Kategori beyaz peynir, kaşar, diğer peynirler. Yani şeyi görüyorsunuz. Biz şeye bakmıyoruz. Yani marka çalışmasında kanal fiyatlarına bakmıyoruz. Yani toptancı, distribütör fiyatlara bakmıyoruz. Ama onlar da bulunabilir. Yani ekip bulur bunu. Satış ekibi bilir bunları. İsteseydik alırdık onları. Ona ihtiyacımız olmadığı için almadık orada. Orada ya mesela şeydir. Hakikaten market bizim mesela market çalışmasında hem ürün analizleri, ürünleri görmeye gidiyoruz, bir de fiyatları da görmeye gidiyoruz. Orada bayağı bir gezeriz. Farklı Bu arada marketlere peynir bu arada. Acayip bir ürün çeşitliliği var. Çok şaşırmıştık biz. Hı hı. Acayip peynir, yüzlerce marka var. Çok zor değil o. Yani piyasada vardır o. Anladım. Piyasayı bilen, piyasanın içinde satış ekibi bilir bunları. Öyle söyleyeyim yani. Bilmiyorsa da zaten o satış ekibinden bir halt olmaz. Yani öyle. Anladım. Ya ikinci sorum da aslında bizim ürettiğimiz ürün ya da sattığımız ürünü hangi noktadan sonra bayileşmemiz gerektiği konusunda böyle bir sınır var mı? Ya da hani yol, yöntem ya da bir strateji. Hangi noktadan derken anlamadım. Tam kafandaki soruyu anlamadım yani. Öyle yani üretici olarak ben kendim bir kanal üzerinden satış yapabilirim. Ama Öyle. Tamam, anladım. Şöyle bak. Bununla ilgili şeyler var bende. Yani kitapta da var. Yani hangi üründe B2B, hangi üründe toptancı, hangi üründe bayilik sistemi kullanılacağına dair kitapta bölümler de evet, koymuştum. aslında bunu sormak Ya istemiştim. zaten şöyle, kabaca her sektörün hangi kanalı kullanacağı bellidir zaten Türkiye'de. Yani bu oturmuştur bu yapı. Tamam mı? Sorun çıkıyor. Yeni ürünlerde çıkıyor. Ya da yeni oluşumlarda söz konusu. Onu işte orada ben büyük katkı sağlıyorum. Yani olası bütün senaryoları bildiğim için diyorum ki bu böyle olursa daha iyi olur. Daha kısa mesafede daha uzun, daha büyük mesafe alırsın falan gibi şeyler söyleyebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ya mesela 1 milyon dolarlık bir makine satıyorsanız bunu bayide satamazsınız. Tamam. Bunu firma satar. Yani büyük teknoloji markaları vesaire, böyle büyük şeyler, makine firmaları falan B2B'yi satar. Birim fiyatlar düştükçe, tamam mı?
Ve birim fiyat düştükçe karlılık da düşer diyorsunuz. Ve bunları çok noktaya yaymanız gerekir. Bir de müşterinin çok olduğu şeyi kullan. Mesela makinayı, 1 milyon dolarlık makinayı kaç kişi alır ki Türkiye'de? Yani onun pazarı vardır. 50 tane firmadır, 100 tane, 150 tane. Mesela bu CNC tezgahları vardır böyle. Hadi 300-500 tane olsun. Yani buraya direkt satış yapabilirsin. Ama şimdi sen yani peynir satacaksın. Her haneye peynir satacaksın. 25 milyon tane hane var. Tek tek firma hane gezip satacak mı? İşte orada dağıtım ağı kurman gerekir. Bu satış noktaları var. O şeyde bellidir. Ama kafanıza kısaca şey olsun. Yani birim fiyat yükseldikçe B2B satışlar daha önemli taşır ama küçük fiyatlara indikçe şeydir. Siz söyleyin. Mesela şöyle bir tespit yapmıştım. Mesela küçük ev aletlerinden örnek vereceğim. Küçük ev aletleri fiyatları nedir? 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira gibi fiyatlardır değil mi? Şimdi küçük ev aletlerinde toptancılar çalışır. Orada distribütörlük yoktur. Yani distribütörün kuralsızlar çalışır. Toptancılar çalışır. Ama beyaz eşyada bayiler çalışıyor. Beyaz eşyada niye toptancı olmamış bugüne kadar? Çünkü beyaz eşya 20 bin, 30 bin satılıyor. Yani karlılığı bayi için iyi bir karlılık bırakabilecek bir şey. Tek tek de satsa şey yapar. Böyle şeyler var. Dengeler var. Şeyde. Belki biraz da satış Uygular güvencesi. oluşabilir. Ama çoğu pazarda oturmuştur. Şeyde. Hı. Oturur yani. Teşekkürler Faruk Bey. Büşra. Hocam çok muhtemelen daha sunumun devamında değinebileceğimiz konulardan biriydi diye düşünüyorum. Etkili pazarlama stratejileri aslında oluşturulurken ihracatla ilgilenen, hatta ihracatla ilgilenen girişimcilerin en sık yaptığı hatalar neler? Yani do not do this. Nedir bu? Kesinlikle uzak durun dediğiniz şey. İhracatı açıkçası bilmiyorum. Yani o konuda hiçbir deneyimim olmadı. Bir tanıklığım da olmadı böyle. Bir gözlemim de olmadı. Ama yani ihracatta kabaca şey bu. İhracat ezbere yapılıyor ya. Yani o ülkeyi tanımadan, o ülkeyi bilmeden, ülkeyi derken pazarı bilmeden, tamam mı? Bir stratejik kurgusu yapmadan, işte sadece fuarlara gidip fuarlarda önüne çıkan müşterilere anlaşma yaparak, tamam mı? Bu şey, ya tamam bugüne bunu yapılsın zaten, buna bir şey demiyorum da ya bunun ötesine geçin artık. Ya o ülkede o ürünü satan adamlar var bakın. Ben hep öyle bakarım. Tamam mı? Ben bayi nasıl buluyorum? Çünkü biliyorum ki o ürünü satan ya da satabilecek adam var. Ankara'da var birileri. Onu kimin olabileceğine bakıyorum. Sonra gidiyorum buluyorum onları. Şey de öyle. Şimdi o ülkeye mesela atıyorum 500 milyon dolarlık ithalat yaptığını düşünün. Bir A ülkesi, bir ürün grubu ile ilgili. Demek ki onu birileri ithal ediyor. Birileri de onu alıyor orada satıyor. Demek ki onun bir ticareti var. Demek ki onun ticaretini yapan bir takım aktörler var orada. Şimdi bunu bulmanın yolu sadece bu çağda değil. Sadece şeyden mi ibaret? Yani bir fuarlardan mı ibaret? Başka yolu yok mu? Niye gitmiyorsunuz? Ha, zor olduğunu biliyorum. Ama yapan arkadaşlarımız da var. Biliyorum bu işleri yapan. Gidiyorlar, geziyorlar, buluyorlar, geliyorlar yani şeyleri. Biraz ihracat istihbaratı burada devreye giriyor işte. O mutlaka kullanılması gereken bir şey. Onunla yetinilmemeli ama kullanılmalı. Dolayısıyla biraz daha bilinçli, daha odaklı çalışılması gerekiyor. Ayten burada mısın sen? Ayten gelecekti de geldi galiba. Ayten Hanım buradaydı. Az önce çıktı sanıyorum. Ha, tamam bir şey oldu çıktı. Ayten çok deneyimlidir ihracat konusunda da bayağı yazı da yazar. Bir gün onunla da bir program yapalım. Dinleyin yani. Ayten o gider sahada çalışır. Gezer yani. Hı. Müşterilerini gezer. Bayi gezer artık müşteri gezer. Öyle bir çalışma tarzı var. Çok şey yapar. Onda da şey var. Çok bilgi ve birikim var konusunda, ihracat konusunda. O da şimdi yurt içine de bakmaya başladı. Yaptı iyice hiç zamanı yok. Çok yoğun çalışıyor. Kabaca bu ya. Bitmez yani o Büşra Hanım. Onu konuşacak bitmez yani. Biz Çok şey var çünkü. birkaç program daha çıkarız. Podcast'leri Yani yani bu şey konulardan evet.
Ya bir firma sadece bir şey söyleyeyim yani sadece fuara gidiyorsa bilin ki o iş zaten eksik yapılıyordur yanlış demeyelim de. Bir sürü fırsat kaçırıyordur. Orada bir sorum daha var o zaman benim merak ettiğim bir şey şimdi bu konu üzerine. İhracata yeni başlarken diyelim ki e, pazarı ne kadar daraltmamız gerekiyor? Yani ürünümüz çok geniş yani çok spesifik yerlere örneğin hitap etmiyor olabilir ama dünyanın geneline hitap ediyordur. Biz de ihracata açız, ürünümüzü satmak ama ne kadar Orada gerekiyor? birkaç tane kırılım kullanılabilir. Bir defa yakın olan ülkeler, yakın olan bölgeler her zaman avantaj. Yani benim ihracatçı arkadaşlarım konuda şey yapıyor. Ya deneyimler de var. Bir gün şey dedi bir arkadaşım. Çalıştığı firma fil dişi sahiline cihaz satmış. İyi bir fiyata. Çok mutlu olmuşlar. Cihaz arıza yapmış. Tamam mı? Sonra fellik kaçmışlar adamlar. Yani servis kim gidecek şimdi fil dişi sahiline yani. Şimdi böyle bakıldığı zaman olmuyor. Dolayısıyla bir yakın ülke bir de ya bakın şu konu başarı ve fırsat potansiyeli kovalanması gerekir. Başarı nerede, fırsat nerede? Yani pazar büyüklüğü nerede ve rekabet koşulları itibariyle bana orada bir fırsat var mı? Bu göze bakılması gerekiyor. Pazar büyüklüğüne bakın ve diğer şeylerde bir fırsat olup olmadığına bakın. Mesela az önce pazar büyüklüğünü şunu tamamlayalım. Pazar büyüklüğü bir mutlak büyüklük biliyorsun. Atıyorum 10 milyon dolar, 5 milyon dolar neyse. Fakat bir de onun büyüme hızı vardır. Yani yıldan yıla ne kadar büyüdü? Bu TrackMap verilerinde var. Yani çok güzel o anlamda. Biz yurt dışı pazarda da bakarız. Yani pazarın ne kadar hızlı büyüdüğüne. Şimdi pazar büyüyorsa şöyle söyleyeyim zaten her firma büyür. Yani majör bir hata yapmıyorsa firmalar da büyür. Fakat doğru olan ortalamanın yani her pazarında bir büyüme ortalaması vardır. O ortalamanın üzerinde büyümektir. Yani doğru işler yaparak bunu gerçekleştirmesi gerekir. Bir de pazar payını arttırması gerekir. Zaten ortalamanın üstünde büyürse pazar payını arttırmış olacaktır firma. Teşekkür ediyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Sorusu olan varsa alalım. Son soruları yoksa Hocam kitap önerileriniz vardı ama Evet ya. Onu hatırlatayım dedim. hatta iki kitap biri de burada dur. Hemen elimin altında onu göstereyim. Ya şu kitabı yeni okudum. Görünüyor mu? arka plandan dolayı şey gözükmüyor. Görünmüyor. Evet, siz chatten yazabilirseniz. Şey, e, Cynthia Montgomery Stratejist diye bir kitap. Deniz Hanım ben size şeyi gönderirim. Fotoğrafını paylaşırsınız arkadaşlarla. Tamam öyle yapalım. Şey, ya strateji üzerine yazılmış çok iyi kitaplardan biri. Ben tesadüfen hatta şeyden aldım ya. Nadir kitaptan aldım. Nasıl buldum, nasıl karşıma çıktı onu hatırlamıyorum ama mutlaka okuyun. İyi bir kitap. Ha, bu konularda az. Bir de şu var. Bunu yine görünür mü bilmiyorum. Bu göründü. Kazanmak için oynamak. Bunun da baskısı bitti galiba. Strateji nasıl yaratılır ve uygulanır? A.G. Lafley. Bu adam PG'nin 2000'li yıllardaki CEO'su. Roger Martin diye bir yazarla birlikte. O da hoca. Strateji hocası. Ama Lafley'in de danışmanıymış aynı zamanda. Ya bu kitaba hayran kaldım öyle diyeyim. İyi. Zaten adam PG'deki kullandığı yöntemleri vesaireyi anlatıyor. Bak yani çize okumuşum ya. Ya ben bugüne kadar okuduğum şeyler yani içerik, anlatım, kurgu olarak bundan daha iyi olarak. Ama bu da iyi bir kitap. Kötü değil. Bu iki kitabı mutlaka okuyun. Ben dönüp tekrar okuduğum kitaplar yani bakıyorum, ediyorum falan. Çok beğenmiştim bu ikisini de. O stratejik bakış açısı çok önemli. Yani o bir sürü veri içerisinde o verileri yorumlayıp yol çıkartabilmek yani ve ağırlık merkezini teşhis ederek yani nereye Erol Azaklı diyor hangi düğmeye basacağınızı falan basmayla ilgili konular yani bunlar.
Bunlar okuyarak gelişiyor bu arada. Hani şey değil. Bir defa okumak da değil. Yani bu konularda düzenli okumak, kafa yormak, çalışmak, vaka çalışmak falan da gerekiyor. Kafanızı bu konulara yormanız gerekiyor. Yani vaka çalışmaktan kastettiğim şey değil. Yani bir kafanızdan bir ürün alıp bu ürünü pazar planı nasıl yaparım diye düşünmeniz lazım mesela. Kendi kendinize. Şimdi onu Deniz Hanım'la de konuşmuştuk. Ben sunumu ilerisinde Alinda ile Irak Pazarı için yaptığımız çalışmayı paylaşacaktım. Bir o vardı, bir örnek olacaktı. Bir de bir case study yapabiliriz demiştim. Hı hı. Bunu isterseniz söyleyelim. Bir sonraki toplantıda tartışalım bunu. Aynen. Onu ikinci bir oturumda devam edelim. Dediğiniz gibi Evet. case ve örnekler. Yatlar için buzdolabı üretiyorsunuz. Hı hı. Tamam mı? Bunun için bir iş stratejisi, büyüme stratejisi geliştireceksiniz. Ne yaparsınız? Ne yapmanız gerekir? Nereden başlarsınız? Nasıl yaklaşırsınız konuyu? Bunu bir çalışın. Bir düşünün. Hı hı. Onu ikinci oturuma biz önümüzdeki Bu günlerde arada konu şeyden aklıma geldi. Bir yata yedek parça üreten bir firmayla bir görüşme olmuştu geçenlerde de. Burada da yat buzdolapları varmış. Baktım merak bir şeyden sonra. Böyle bir şeyler var. Yani ne kadar real bilmiyorum. Ben attım yani böyle bir şey. Olup olmadığını söylüyorum. Biz olduğunu kullan. Yani yatlarda buzdolabı kullanıldığını varsayalım. Oradan yürüyelim. Yat buzdolabı için bir pazarlama stratejisi, iş stratejisi. tamam. O zaman bir dahaki oturum için ödevimiz bu. Hangi ürün üretilecek? Fiyatları ne olacak? Hangi kanal kullanılacak? Kanal nasıl kurulacak? Rakiplere karşı nasıl mücadele edilecek? Gibi. Tamam. Ödevimizi çalışıp geleceğiz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz oturumu. Birinci oturumu diyelim. Sanıyorum soru yok. Ben çok teşekkür ediyorum GSL Startup adına. Yaklaşık 1,5 saattir fire vermeden devam ettik diyebiliriz. Faruk Bey Evet. çok hızlı sürede geri dönüş yaptınız, programınızı aldınız, bilgilerinizi paylaştınız. İkinci oturumda da devam edeceğiz. Ethem'cim, kapanış için senden belki birkaç kelime alabiliriz. Öncelikle Faruk Bey çok teşekkür ederiz değerli anlatımınız için. Ben kendi çıkarımı yapmam gerekirse üretmek artık yeterli değil günümüzde. Doğru tanıtmak ve doğru pazara sunmak da en az üretmek kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Bugün burada edindiğimiz bilgiler ve kurduğumuz bağlantıları umuyorum bir sonraki oturumda devam ettirir, daha da ileriye taşırız. Birlikte üretmeye, birlikte büyümeye ve birlikte dünyaya açılmaya devam etmek istiyoruz. Katılımınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur ya bunlar. Kesinlikle. Bihter'cim bir hatıra fotoğrafı alacak galiba. Evet, Büşra'dan alacağız. Tamam. Arkadaşlar kocaman bir gülümseme istiyorum.